Biliyorsunuz Türkçe konuşurken çıkardığımız, diğer dilleri konuşanların çıkarmakta zorlandığı bazı sesler var. Mesela ı sesi veya yumuşak G'nin sebep olduğu ı sesi ve tabii ki r sesi. Tabii diğer dilleri konuşanların çıkardığı ama bizim çıkarmakta zorlandığımız sesler de var. Mesela İngilizce'deki the sesi, Arapça'daki k gibi gırtlaktan gelen sesler veya Fransızca'daki hı gibi genizden gelen sesler. Karadeniz'de gibi ıslıkla konuşan bir köy var. Afrika'ya gittiğinizde loku gibi dil şaklatmayla çıkarılan sesler olduğunu duyuyorsunuz. Bunların hepsi iyi hoş ama şunu hiç düşündünüz mü merak ediyorum. İnsanların bugüne kadar iletişim amaçlı çıkardıkları bütün seslerin bir repertuarı var, öyle değil mi? Ama bunun üzerine bir de konuşma sistemimizin, işte ses kutusu, gırtlak, dil ve diş gibi özelliklerimizin izin verdiği, sadece hiçbir dilde henüz çıkarılmamış olan sesler de var. Bu sesler neye benziyor dersiniz? Ama daha çılgını da var. Bir de çıkarabileceğimizi hayal ettiğimiz ama gerekli ses donanımı bizde evrimleşmediği için çıkaramadığımız sesler var. İşte bu o yasak seslerin öyküsü. Videoya geçmeden önce bu videonun bir kısmına sponsor olan Open English'in mesajını size aktarmak istiyorum. Bugüne kadar kanalda anlattığım şeylerin hepsi en nihayetinde İngilizce makalelerden, videolardan ve kitaplardan gelen bilgilerin bir derlemesi. Çünkü İngilizce hem çağımızın baskın dili hem de bilimin dili. Dolayısıyla İngilizce bilmek size sadece daha iyi bir iş ve daha iyi bir gelecek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim tutkunuzu da daha iyi tatmin etmenizi sağlıyor. Eğer İngilizce öğrenmeye bugün başlamak istiyorsanız Open English'in sınırlı süreliğine %60 indirim sağlayan şehre dönüş kampanyasını kaçırmayın derim. Open English'e şimdi kaydolarak 7/24 sınırsız canlı derslere, ana dili İngilizce olan sertifikalı eğitmenlere, seviyenize göre interaktif İngilizce eğitimlere erişebilirsiniz. İndirim için video açıklamasına ve yorumlara bıraktığım web sitesine gidip formu şimdi doldurabilirsiniz. Şimdi yasak sesler. Konuşmak insanı insan yapan en önemli niteliklerden biri. Eğer konuşamıyor olsaydık bu video muhtemelen var olmayacaktı. Aslına bakarsanız muhtemelen medeniyetin büyük bir kısmı var olamayacaktı. Çünkü Homo sapiens olarak biz insanlar sosyal hayvanlarız ve dolayısıyla birbirimizle iletişim kurmaya muhtacız. Ama tabii ki bunu yapan tek canlı biz değiliz. Canlıların neredeyse hepsi birbiriyle çeşitli şekillerde iletişim kuruyorlar. Mesela en ufağından bakteriler quorum sensing denen özel bir iletişim yeteneğine sahipler ve proteinler yardımıyla birbirlerine hangi genleri ne miktarda ürettiklerini söyleyebiliyorlar. Balinalar inanılmaz düşük frekanslı sesler çıkararak binlerce kilometre öteye seslerini duyurabiliyorlar. Kuşlar cıvıldıyorlar ve şarkılar söylüyorlar. Eşlerini böyle buluyorlar. Tabii ki size daha önceden papağanların neden insanlar gibi sesler çıkarabildiğini ama yaşayan en yakın kuzenlerimiz olan şempanzelerin bunu neden yapamadığını anlatmıştım. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Ama işte biz insanlar diğer hayvanların yaptığı gibi sadece ağlama, hırlama, çığlık atma gibi seslerle iletişim kurmakla kalmıyoruz. Biz konuşuyoruz. Bunun için akciğerlerimizden üflediğimiz havadaki molekülleri ses tellerimizle titreştirerek basınç dalgaları yaratıyoruz ki bu dalgalara ses diyoruz. Sonrasında bu dalgaları dilimizle, dişlerimizle, dudaklarımızla ve ağzımızın diğer hareketleriyle frekans, şiddet ve öbeklenme bakımından modifiye ediyoruz. Bu sesleri dil dediğimiz yapay kurallar etrafında bir araya getirerek en azından türümüz içinde bizimle aynı dili konuşabilenlerin anlayabileceği anlamlı ses dizilerine dönüştürüyoruz. Yani konuşuyoruz. Buradaki kritik nokta şu: ses çıkarmak ve iletişim kurmak doğuştan gelen bir yetenek. Mesela bir bebeğin daha doğar doğmaz ihtiyaçlarını ebeveynlerine ağlayarak anlatmasını düşünün. Öte yandan konuşmak doğuştan gelen bir yetenek değil. Bir çocuğun yetiştiği aile ve kültür içinde az önce bahsettiğim o ağız, dil, damak, dudak, boyun ve göğüs kaslarını ne tür spesifik hareketlerle kontrol edeceğini öğrenmesi gerekiyor. İşte bu spesifite de bize lehçeleri, yani diyalekleri, ağızları
ve aksanları veriyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi dil rastgele seslerden oluşmuyor. O dil çerçevesinde anlamlı olan bazı ses birimlerinden oluşuyor. Fonem dediğimiz bu birimler bir araya gelerek sözcükleri oluşturuyorlar. Yani dildeki sözcüklerin bir yazılı versiyonu var ki buna grafem diyoruz. Bir de sözel versiyonu var ki buna fonem diyoruz. Burada tabii ki öncelikle şu meşhur Türkçe fonetik bir dildir. Yani yazıldığı gibi okunur lafını bir masaya yatırmamız gerekiyor. Çünkü bu saçma cümleyi nereden tutsanız elinizde kalıyor. Her şeyden önce fonetik dil diye bir şey yok. Zaten işaret dilleri hariç her dil fonetik olmak zorunda. En nihayetinde bu diller konuşuluyorlar. Yani fonetikler, öyle değil mi? Burada insanların aslında söylemeye çalıştığı şey fonemik ortografisi yüksek diller. Evet, fonemik ortografi bir dilin yazılı alfabesinin yani grafeminin çıkarılan seslerle yani fonemlerle örtüşme miktarına verdiğimiz bir isim. Ve yapay olarak üretilmiş olan Esperanto ve Lojban gibi diller hariç yeryüzündeki hiçbir dil %100 fonemik ortografiye sahip değil. Gördünüz mü? Başka şekillerde de göstereyim. Bu kelimeleri okuyun. Yoğurt ve soğuk demiyorsunuz, değil mi? Yoğurt ve soğuk diyorsunuz. Sırf son birkaç cümlede kullandığım göreceğiz, değil mi diyorsunuz gibi sözcüklerin hiçbiri yazıldığı gibi okunmuyor. Keza iyor ile biten yüklemlerin sonunda R harfi olmasına rağmen gidiyor, geliyor diye değil, gidiyor, geliyor diye söylüyoruz. Yumuşak G birçok durumda Y gibi okunuyor. Değirmen, beğenmek sözcüklerinde olduğu gibi. Bağırmak sözcüğünü okurken bağırmak diyoruz. Dağ, dağ diye okunuyor. Gülmeyeceğim demiyoruz. Gülmeyeceğim diyoruz. Alacak demiyoruz. Alacak diyoruz. Gelecek demiyoruz. Gelecek diyoruz. Tarih demiyoruz. Tarih diyoruz. Bunun gibi daha yüzlerce örnek var. Ama evet, bazı dillerin grafem fonem uyumu diğerlerinden daha yüksek. İşte bu ölçüye ortografik derinlik de deniyor ve daha sığ diller daha sıklıkla yazıldığı gibi okunan, daha derin dillerse yazıldığı gibi okunmayan daha fazla durumun olduğu diller. Ve evet, Türkçe diğer dillere göre fonemik olarak daha ortografik bir dil. Yani daha fonemik bir dil. Bunun diğer örnekleri Hintçe, İspanyolca, Fince, Latince ve İtalyanca. Ama işte eğer konuştuğunuz dil daha fonemikse fonem olgusunu anlamak birazcık daha zor oluyor. Çünkü Türkçe'de mesela C ve A harfleri ne zaman bir araya gelse ca diye okunuyor. Amca, cam, cazibe gibi. Ama İngilizceyi düşünün. Taşımak anlamındaki carry'de C ve A harfleri K sesini yapıyor. Araba anlamındaki car'daysa aynı iki harf K sesini yapıyor. İşte fonem dediğimiz şey bu temel ses birimlerine verdiğimiz bir isim. Bir dildeki ses birimlerini tespit etmek için minimal çift veya Türkçe literatürdeki adıyla ses birimsel karşıtlık veya karşıt çift denen bir duruma bakıyoruz. Bunun testi basit. Bir sesin değişimi anlamı değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Mesela kabak, kaçak, kapak, kayak ve kazak sözcüklerinde sadece ortadaki ses değiştiğinde sözcüğün anlamı tamamen değiştiği için o anlamı değiştiren B, Ç, P, Y, Z seslerinin her biri bir fonem yani ses birim olarak kategorize ediliyor. Ama aramızdaki Samsunluların iyi bileceği üzere 50 sayısını açık E ile 50 diye okumak anlamı değiştirmediği için bir fonem sayılmıyor. Ama tabii ki bu ses birimlerin kategorizasyonunda bir dolu tartışma ve detay bulunuyor. Mesela bir deniz olan Ege ile madeni bir araç olan E sözcüklerini düşünün. Bu iki sözcükte farkı yaratan sesler G ve H yani yumuşak G. Ama E sözcüğünü Ege'den ayıran şeyin yumuşak G'nin ayrı bir ses olması mı yoksa kendisinden önce gelen E harfini uzatması mı olduğu dil bilimciler arasında tartışılan bir konu. Fonem kavramı genellikle diğer dillerden ödünç alınan sözcüklerde karşımıza çıkıyor. Mesela İngilizce'deki speaker yani konuşmacı sözcüğünü ele alalım. Türkçe'de bu sözcüğü eğer spiker olarak okursak haber sunan kişi anlamına geliyor. Ama speaker şeklinde okursak hoparlör anlamına geliyor. Dolayısıyla sözcük birebir aynı yazılmasına rağmen sözcüğün içindeki pp veya kk sesleri anlamı değiştirdiği için bunlar birer fonem olarak kategorize ediliyor. Bu tabii ki diğer dillerde de böyle ve bunun belki de en meşhur örneği İngilizce'deki o-u-g-h veya o-u-g-h kombinasyonunda karşımıza çıkıyor. Bu kombinasyon thought,
Although, drought, through ve thorough sözcüklerinin hepsinde farklı okunuyor. Bunun nedeni bu sözcüklerin İngilizceye girişi sırasında dönemin rahipleri tarafından nasıl kaydedildiği, İngiltere'nin işgal edildiği zamanlarda Fransa gibi işgalcilerin dili nasıl değiştirdiği veya matbaanın icadı sonrasında basım evlerinin sözcükleri nasıl standartize ettiği gibi tarihsel sebepler. Ama ne olursa olsun bu farklı sesler anlamı tamamen değiştirdiği için ayrı fonemler olarak değerlendiriliyor. Bizde de bu tür sözcükler var. Mesela nar bir meyve ama nar ateş demek. Her neyse, bu konunun sonu yok. O nedenle örnekleri şimdilik bir kenara bırakalım ve bu noktada çok kritik olan bir gerçeği anlamaya çalışalım. İnsanların bunca farklı sesi çıkarabiliyor olmasının nedeni evrim. Sonuçta ses kutumuz ve konuşma ile ilgili diğer organlarımız belli bir şekilde evrimleştiği için bu ses repertuarına sahibiz. Eğer ki gırtlağımız bir balinanınki veya kapuçin maymunununki gibi olsaydı çıkarabileceğimiz sesler de tamamen değişecekti. Yani her zaman olduğu gibi daha temel bir bilim olan biyoloji, hiyerarşinin daha tepelerinde bulunan bir bilim olan linguistikte olabilecekleri ve olamayacakları belirliyor. Onu sınırlıyor. Buna döneceğiz. Ama önce o sınırların içinde kalan, yani insanlar olarak üretebildiğimiz seslere odaklanalım. Mesela şu 3 sesi düşünün. B, L ve L. Bu seslerin birbirinden farklı olmasını sağlayan ne? Tabii ki havanın gırtlağımızdan ve ağzımızdan geçerken ses kutumuz, dilimiz, dişlerimiz ve dudaklarımızla nerede ve ne miktarda değiştirildiği. Mesela B derken iki dudağımız sıkı sıkıya kapanıyor, ağzımızın içinde bir basınç birikiyor ve o hava dudaklarımızı açmamızla patlamalı bir şekilde ağzımızdan fırlayıveriyor. Ama bir de L sesini düşünün. Dilimiz üst dişlerimizin arkasındaki o hafif yuvaya dokunuyor ve hava dilimizin iki yanından sürtünmesiz bir şekilde geçiyor. Bizim dilimizde yok ama L sesini çıkarıyor olsaydık yine hava dilimizin iki yanından akacaktı ama bu defa dilimiz yanaklarımıza sürtünüyor olacaktı. İşte akciğerlerden çıkan havanın ağzın ve gırtlağın neresinde değiştirildiğiyle bu havanın ne düzeyde sıkıştırıldığını bir arada özetleyecek olsaydık karşımıza böyle bir tablo çıkardı. Şimdilik bu karmaşık sayfanın üst kısmındaki tabloya odaklanalım. Görebileceğiniz gibi bu tablonun üst kısmında sesin nerede değiştirildiği gösteriliyor. Bunu belli bir sesi çıkarırken ağzımızın ve özellikle de dilimizin aldığı pozisyon gibi düşünebilirsiniz. Sol taraftaysa bu değişimin ne şiddette yapıldığı yer alıyor. Mesela az önce bahsettiğim P veya B gibi sesler burada. Görebileceğiniz gibi bu ses çift dudaksıl, yani iki dudağı bir araya getiriyor ve patlamalı bir şekilde çıkıyor. L diş yuvasıl, çünkü dilimiz o diş yuvasına dokunuyor ve yan sürtünmesiz. Ama o L sesi bakın burada. Yan sürtünmeli. Mesela C sesi damaksıl. Çünkü diliniz damağınıza yapışıyor ve sonra patlamalı olarak çıkıyor. F sesi dişsil dudaksıl. Çünkü dişlerinizi dudaklarınıza değdirerek çıkarıyorsunuz ve ses kutunuz kasılarak sürtünme yaratıyor. Son olarak M sesi yine P veya B gibi çift dudaksıl ama genizden geliyor. İşte şu kadarcık tabloda yer alan semboller Uluslararası Fonetik Birliği'nin ta 1888'den beri incelediği bütün dünya dillerinde bulunan ünsüz sesleri temsil ediyor. Eğer isterseniz ünlüler de burada temsil ediliyor. Diğer sesler de bu diğer kutularda anlatılıyor. Bir bütün olarak uluslararası fonetik alfabesi denen bu tablolar son derece basit semboller kullanarak dünyanın neresinde olursanız olun bir sesin ağzınızdan nasıl çıkması gerektiğini size anlatmaya yarıyor. Tabii ki Avrupa'da geliştirildiği için semboller Avrupâi dillerdeki ve özellikle de Latin alfabesindeki harfleri temel alıyor. Ama sonuçta çıkarılan sesler bütün dünyayı temsil ediyor. Tabloda dikkatinizi bir şey çekmiş olabilir. Bazı kombinasyonlar beyaz, boş kutularla gösteriliyor. Mesela dişsil dudaksıl ve rrr gibi titrek bir ses çıkarmaya çalışacak olsaydık, İşte bunun tabloda bir karşılığı yok. Bunun iki nedeni var. Ya dünya dillerinde bu kombinasyonu çıkaran hiçbir dile henüz rastlanmamış ya da o sesler var ama o sesin çıktığı dilde o ses anlam farkı yaratmıyor ve tablodaki bir diğer sembolle hali hazırda karşılanıyor. Yani minimal çift oluşturmuyor. Mesela 50 ve 50 örneği dünya dillerindeki tek E ve E farkı olsaydı
Bu fark tabloda kendine yer bulamayacaktı. Çünkü o ses farkı anlam farkı yaratmıyor olacaktı. O tabloda bir de gri kutular var. O dikkatinizi çekti mi? İşte onlar başta söz ettiğim o gizemli, yasak sesler. Bu sesler var olan konuşma anatomimizin farklı kombinasyonlarına karşılık geliyor. Ama o kombinasyonları kullanarak ses çıkartamıyoruz. Mesela G gibi art damaksıl bir sesi R gibi titrek bir şekilde çıkarmaya çalışın. Veya P ve B gibi bir çift dudaksıl sesi L gibi yan sürtünmesiz çıkarmaya çalışın. Mümkün değil. Biz bu sesleri çıkarabilecek şekilde evrimleşmedik. İmkansız mı? Değil. Konuşma anatomisinin evrimiyle bunların bir kısmı çıkarılabilir hale gelebilir. Ama 300 bin yıllık Homo sapiens, 2 milyon yıllık Homo ve 7 milyon yıllık hominid tarihinde edindiğimiz değişimler bizi bunu yapabilecek noktaya getirmedi. İşte bu da bizi oldukça heyecan verici son bir soru silsilesine getiriyor. Sizce çıkarabildiğimiz sesler düşüncelerimizi ne düzeyde etkiliyor? Yani belli sesleri çıkaramadığımız için belli düşünceleri ifade edemiyor olabilir miyiz? Veya bu sesleri çıkarabiliyor olsaydık onlarla geliştireceğimiz dil varyantları sayesinde şimdi anlatamadığımız neleri anlatabilir hale gelirdik? İşte tüm bunlar da bu dil bilim serimizin başka videolarının konuları olsun. Eğer bu tür bilim videoları ilginizi çekiyorsa beğen tuşuna basmayı, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve tabii ki kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.